Geçen hafta video yayınlayamadım. Çünkü kardeşimle birlikte Makedonya'da olacaktık. Hani şu Makedonya vatandaşlığı hakkımızı kullanmak üzere. Videoyu kafamda kurgulamış, hatta metnini de yazmıştım. Fakat o seyahat ertelendi. Ben de konusuz kaldım. Ama sonra aklıma çok iyi bir fikir geldi. Bugünkü videonun konusunu videonun kendisine bırakacağım. Zira planlanmış bir içeriğim yok. Ama her şey bir içeriktir biliyorsunuz ve buna sığınarak hikayeyi akışına bırakıyorum. Tabi bu evde oturularak yapılabilecek bir şey değil. Dolayısıyla şimdi gidip Hülya'yı spordan alacağım ve birlikte Bitez'e geçeceğiz. Niye? Çünkü Bülent ve Taçlı'nın doğum günü vesilesiyle Burcu'ya aldıkları ve Hülya'nın Barcelona'da sergilediği, görüyor musunuz bilmiyorum, Your Destiny May Keep You Warm isimli sulu boya resmini teslim edeceğiz. Belki orada oturup birlikte bir çay kahve falan da içeriz. Belki de bu videonun içeriğini oluşturacak konuyu da orada bulurum. Oha ne güzel olmuş maşallah. Buyurun. İkisi de. Yok gerek yoktu ya. Öyle bakacağız. Paçozlar gibi. Aa, ağaç burada. Evet. Çok güzel olmuş. Hoş. Bu köşedeydi ya geçen yıl. Evet evet. Hülya'cığımın el işi de burada böyle. Bizim korbiçler de burada. Çok güzel olmuş ya. Ya ağacın çok güzel ya kocaman. Altına paket girdikçe daha güzel oluyor tabii. Hayır, kediler değil. Ha, altında paketler de var. Oha çok güzel olmuş. Bunlar gerçek mi fake mi? Gerçek. Daha hangisi? Çok şanslıyım. Aradığım konuyu daha günün başında buldum. Burcu'nun yeni süslenmiş ağacını görünce çocukluk anılarım canlandı. Bizim evde de her yıl ağaç süslenir. Büyük bir heyecanla başında oturur, hatta zaman zaman ışıklarına dalar giderdim. Ama babamın kuaför salonunda hazırladığı yılbaşı dekorları efsaneydi. Bir keresinde çam ağacını tavana ters bir şekilde sabitleyip süslediğini hatırlıyorum. Bir keresinde de narları konik bir şekilde dizip çam ağacı gibi süslemişti. Her yıl farklı bir tema kullanarak bence özel bir geleneğe imza atmıştı. Ama nedense bu gelenek bana pek bulaşmadı. Belki de reklam ajansında çalıştığım yıllarda özel günler için tasarım yaparken geliştirdiğim bir özel gün alerjisi yüzündendir. Kendi yaşadığım evlerimde de daha önce hiç yılbaşı ağacı süslemedim ya da herhangi bir süsleme yapmadım. Şu an içeride de bize hediye olarak gelmiş yılbaşı temalı birkaç obje dışında o geleneği yansıtan herhangi bir köşemiz yok. Tam da bu noktada aklıma şöyle bir soru geliyor. Bu çam ağacı süsleme geleneğinin kaynağı nedir? Son yıllarda bu yılbaşı kutlamaları saçma bir tartışmanın odağı olduğundan böyle kabaca bir araştırayım dedim. Daha önce de Anneler Günü'nün hikayesini merak etmiştim. Benim için şaşırtıcı, hatta böyle karanlık bir sonuç çıkmıştı. Kim bilir, belki bu süslü ağacın da bambaşka bir hikayesi vardır. Ama önce sobayı yakayım. Aslında bu ağaç süsleme hikayesinin bir pagan geleneği olduğuna inanılıyor. Ama şöyle kabaca araştırınca topu 500 yıllık bir geçmişi var. Yani öyle düşündüğümüz kadar eski değil, antik çağlara dayanmıyor kökeni. İlk kayıtlar 1400'lerin başında Almanya işaret ediyor. Bölgesel bir gelenek aslında. Freiburg ve çevresinde görüyoruz bu ağaç süsleme meselesini. Ki o zaman ağaçların elma, zencefilli kurabiye ve kutsanmış ekmekle süslendiğine dair bir takım kayıtlar var. Gerçi süslenmiş ağaç diyorum ama daha çok çam dalları, çam yapraklarıyla falan bir takım dekorlar yapılıyor. Yani
bildiğimiz anlamda ağaç kesip ağaç süsleme falan durumu yok. İlk süslenmiş ağaçlarsa kamusal alanda sergileniyorlar. Tallinn, Letonya gibi yerlerde işte bu geleneğin devamını görüyoruz. O bölgenin zenginleri, lonca grupları kamusal alandaki ağaçları süsleyerek bu geleneği sürdürüyorlar. Havada bulutlanmaya başladı. Önümüzdeki hafta boyunca yağış olacak. Hava kararınca tabii ışığa ihtiyacım var. O yüzden kendimi bahçeye attım. Devam edelim. Peki bu bölgesel gelenek küresel bir sembole nasıl dönüştü? Aslında çok basit bunun cevabı. Biliyorsunuz insanlar yerinde duran varlıklar değil, göç ediyorlar. Bir yerden bir yere bilgi aktarıyorlar. Yemekler değişiyor, kültürler birbirinin içine geçmeye başlıyor. Ama Almanya'dan İngiltere'ye atlıyor bu ağaç süsleme olayı. O da Kraliçe Charlotte sayesinde. Charlotte İngiltere Sarayı'na gelin olarak gittiğinde bu geleneği de peşinden getiriyor. Ama küresel anlamda asıl Kraliçe Victoria dönemine denk geliyor. Kraliçe Victoria'nın ailesiyle bir çam ağacının önünde resimlendiği bir illüstrasyon İngilizce konuşulan coğrafyalarda bir şekilde insanların önüne geliyor. Ve bu gelenek daha sonra da dünyanın geneline yayılıyor ve genel bir sembol haline geliyor. Valla yağmur başlayacak, iyice karardı hava, hafif de esinti başladı. İlginç olan bir bilgi de şu, dönemin Katolik ilahiyatçıları da bu ağaç süsleme meselesinin Hristiyan kültürüne ve geleneklerine aykırı olduğunu ileri sürüyorlar. İtiraz ediyorlar, yasaklamaya çalışıyorlar ama önünde duramıyorlar. Zira o zamanki İsa'nın doğumuyla ilgili işte oyunlar olsun, piyesler olsun, hatta küçük enstalasyonlar olsun bir dekor olarak çam ağacı ve süslemesi bu sahneye girmeye başlıyor. Ama küçük bir farkla süslemeler değişiyor. Nasıl Freiburg'da ağaçlara elma, kutsal ekmek, şeker veya zencefilli kurabiye asılıyorsa artık bu süslemelerin yerini işte mumlar, yıldızlar ve melekler almaya başlıyor. Ve bu da Noel kültürünün bir sembolü haline geliyor. Bunun tam tersini savunanlar var. Hani bu çok daha önceden belki de Türklerin dünyaya armağan ettiği bir gelenek olduğunu savunanlar da var. Ama doğru söylemek gerekirse insanoğlu dünya üzerinde var olduğu sürece bir şekilde bir şeyleri süslemiş. Önce kendini süslemiş. Sonra mağaralarını, çevresini, daha sonra medeniyet geliştikçe binalarını, duvarlarını falan hep süslemişler. Ağaç da kutsal bir şey insan için. Hayat ağacı var, bilgi ağaçlar var, ulu ağaçlar var. Dallarına çaput bağlayarak medet umduğumuz ağaçlar var. Yani ağaç da bir şekilde kutsal olduğu için ağaçlar da süslenmiş. Yani bir şeyleri süsleme arzusu insanların içinde her zaman olmuş. Yani çocuklukta böyle dalıp gittiğim, beni büyüleyen o ağaçlar aslında birçok farklı kültürün etkisini taşıyor. Bu yıl başında ne yapıyorsunuz? Hani bu sorulmazsa ayıp sayılabilecek bir soru olduğu için müsaadenizle onu cevaplayayım. Böyle özel bir program yapmadık Hülya'yla oturup. Belki komşularımıza uğrar, çay kahve içeriz. Hadi belki birer kadeh şarap alırız. Keyfimizi öyle devam ettiririz. Yani kim bilir belki arkadaşlarımızla bir araya gelip yine tombala falan oynayarak da zaman geçirebiliriz. Ama böyle bir programımız henüz yok. Son 2 yıla kadar yılbaşlarını çok daha farklı kutluyorduk. Ne bileyim arkadaşlarımızla dışarıda eğlenir ya da onları evimizde ağırlar, çok güzel sofralar kurardık. Yağmur da yavaş yavaş hızlanmaya başladı. İnce böyle bir sesiyle yağıyor. Tam böyle bir çiseleme havası ama mis gibi toprak koktu. Bacalar tütmeye başladı. O tütmeye başlayınca da bir meşe odunu kokusu buraya gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş yaka köyü tütsüleniyor. Çok fazla hareket etmiyoruz. Çok fazla yakadan çıkmıyoruz. En azından yolumuz sıklıkla Bodrum'a düşmüyor. Ama eminim şu anda oralarda restoranlar, dükkanlar, mekanlar yılbaşı süslemelerini yapmışlardır. Hele İstanbul'u hiç düşünemiyorum. İstanbul'da her yer yılbaşı temasıyla süslenmiştir mutlaka. Umarım güzel bir yıl geçiririz. Ben zaten bir sonraki videoyu 2024'ün bir Z raporu olarak hazırlamayı düşünüyorum. Yılbaşından önce. Ama görüşemezsek güzel bir yeni yıl olsun. Güzel bir 2025 olsun. Gelen gideni aratmasın diyelim. Öyle de yavaş yavaş kapatayım. Ama bu arada ben bugün bu videoyu çekerken çok eğlendim. Yani en azından bilmediğim bir şeyleri kabaca araştırdım. Bunlarla ilgili bir takım bilgiler edinmiş oldum. Onları da sizle paylaştım. Eminim benden çok daha iyi bilen, derinlemesine bunu araştırmış kişiler vardır. Ben son derece yüzeysel
aktardım. Ama hiç bilmeyenler için de eminim bir faydası olmuştur. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın.